Bugün seninle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi. Sadece 6 ayet, 26 kelime. Ama bu 26 kelime 1400 yıl önce indirildi ve bugün hala dünyayı derinden sarsıyor. Müşrikler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki, senin dinine girersek her şeyi paylaşabiliriz. Güç, para, itibar. Ve o an gökten bir ses geldi. De ki, ey kafirler! Bu video, Kafirun suresinin neden indiğini, ne anlama geldiğini ve bugün senin hayatında ne ifade ettiğini derinlemesine anlatacak. Hazırsanız başlayalım. Mekke, yılın 4 mevsiminde ticaretin filizlendiği, çeşit çeşit kabilenin bir araya geldiği, 360 putun Kabe'nin etrafında sıralandığı bir şehirdi. Bu şehirde 40'lı yaşlarını süren bir adam vardı. Herkes ona güveniyordu. El-Emin diyorlardı. Güvenilir. Ama şimdi her şey değişmişti. Onun getirdiği mesaj Mekke'nin temellerini sarsıyordu. Kureyş liderlerinin en büyükleri Velid bin Muire, As bin Vail, Ümeyye bin Halef bir araya geldi. Buna bir çözüm bulmalıyız dediler. Teklifleri şuydu: 1 yıl bizim ilahlarımıza tap, sonra biz de senin Allah'ına ibadet edelim. Herkesle anlaşalım. Kulağa mantıklı geliyordu. Diplomatik bir çözüm. Ama Allah böyle bir uzlaşıya izin vermedi ve bu sure indi. Şimdi ayet ayet sureyi açıklayalım. 1. ayet. De ki, ey kafirler! De ki, bu kelime çok önemli. Allah peygamberine diyor ki, bu sözler benden, sen sadece ilet. Ey kafirler! Bu hitap çok cesur, çok net, hiçbir yumuşatma yok. Sayın iş ortaklarım değil, değerli komşularım değil. Ey kafirler! 2. ve 3. ayet, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Bu 2 ayet şimdiyi anlatır, bugünü, şu anı. 4. ve 5. ayet anlatımı, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Bu 2 ayet geleceği anlatır, yarını, hiçbir zaman değişmeyecek olanı. Tekrar bir hata değil, 2 boyutlu bir ret, hem şimdi hem sonsuza dek. 6. ayet anlatımı, sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu cümle asla her din eşittir demiyor. Bu cümle şunu söylüyor: ben kim olduğumu biliyorum ve bu kimliğimden taviz vermeyeceğim. Görünürde 2. ve 4. ayetler, 3. ve 5. ayetler birbirine benzer. Ancak alimlerin büyük çoğunluğu bu tekrarın kasıtlı olduğunu ve farklı anlam katmanları taşıdığını belirtmiştir. 2. ve 4. ayetler fiilin zaman kipini içerir. Abudu, şimdiki zaman, ve abidun, gelecek, devam eden eylem. Böylece hem o an hem de gelecek için reddedildiği vurgulanır. 3. ve 5. ayetlerde aynı şekilde müşriklerin hem şimdiki hem gelecekteki durumunu bildirir. Bir diğer görüşe göre 2 ile 3. ayetler daha önce ibadet edilen nesneleri, 4. ile 5. ayetler ise ibadet eyleminin kendisini reddeder. 2026 yılında yaşıyoruz ve bazı şeyler değişmedi. Belki sana da biri dedi ki, biraz esnek ol, herkes böyle yapıyor. Sadece bu sefer. İşte tam o an bu surenin sesi duyulur. Sana bir teklif yapmam, müzakere etmem, benim dinim bana ait. Ama dikkat et, bu tutum öfkeli değil, düşman değil. Ey kafirler hitabı bile bir düşmanlık ifadesi değil, son derece net bir gerçeklik beyanıdır. Hazreti Peygamber bu surenin inişinden sonra da Mekke'de yaşamaya devam etti. Ticaret yaptı, komşuluk kurdu, insani ilişkilerini sürdürdü. Tek reddettiği şey inanç alanında uzlaşmaktı. Kafirun suresi sadece 6 ayetten oluşan bir sure. Ama içinde bir dünya var. Şunu söylüyor: kim olduğunu bil, bu bilinci koru ve hiçbir baskı altında onu kaybetme. Bugün bu sureyi ezberlemeye başla. Her gece uyumadan önce oku ve her sabah uyanırken şunu hatırla: sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu video faydalı olduysa lütfen beğen ve paylaş. Kanalıma abone olmayı unutma. Sormak istediğin bir şey varsa yorumlara yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.